8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz Doktor Nihat Dik. Hocam hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz de sizin evinize hoş geldik. Evet. Bugün ne anlatayım size? Ameliyatsız liposuction. Ameliyatsız Merak liposuction. ediyoruz. Ameliyatsız Öyle bir liposuction'dan konumuz var. bahsedelim. Ameliyatsız liposuction. Tabii liposuction demek yağ emmek demek. Anlatacağımız konuda aslında yağ emmek yok ama anlaşılabilir olması açısından ameliyatsız liposuction dedik adına. Aslında yöntemin adı yağları dondurarak apoptosis dediğimiz öldürmek. Yani şöyle düşünün, ben sizi eksi 18 değil mi difriz buzdolabının üstü, aşağısı 4 derece, yukarısı eksi 18 derece. Onlar da bir canı var, onlar da yaşıyor, onlar da oksijenlenmesi lazım, şey yapması lazım. Bir canlıyı eksi 18'e maruz tutarsanız, eksi 18 dereceye, belli bir zaman sonraki genelde bu 30 dakika yetiyor. 30 dakika sonra eksi 18 dereceye maruz kalan bir yağ hücresi ölüyor. Problem şu, şimdi yağ hücresini eksi 18 dereceye nasıl maruz tutarız? Çünkü bütün yağ hücrelerimizin değil mi, karnımız, göbeğimiz, diyelim ki göbeğimizde Cildimizde yağ var. var ya da gıdığımızda var ya da kolatlarımız sarkıyor ya da bacak içlerimiz ya da sırtımız ya da işte erkeklerde jinekomasti, meme büyümesi. Şimdi deriyi aşıp bu yağı nasıl donduracağız? Çünkü dondurursak deri de donar. Deri donarsa, deri ölürse bu işimize gelmez ama yağın ölmesini istiyoruz. Deriye bir şey zarar gelmesin ama yağ ölsün. Kontrollü apoptoz. Evet, kontrollü yağ ölümü. Nasıl olacak? Şöyle bir şey yapmışlar. Bir kap üretmişler. Bu kabın etrafında pörtiyerler, yani soğutucu şeyler var. Ve belli bir noktayı odaklıyor. Tam o kabın ortasını. Bir kap düşünün, getirdiniz, karnıma koyduk. Vakumladı, buradaki yağları kabın içine çekti, probun. Ondan sonra etrafındaki soğutucular tam merkez noktayı odaklayarak soğutuyor. Yani deriye hiç hasar vermeden, sıkıntı yaratmadan direkt kabın içerisine vakumlayarak çektiği bölgedeki yağların hepsini donduruyor. Ve bunu 35 dakikada yapıyor. Eksi 11 derecede yapıyor, bir de eksi 18'de de değil, güvenli aralıkta yapıyor. Deriye hiç hasar vermeden yağ hücrelerini dondurarak öldürüyor. Sonraki 2-3 aylık dönemde lenfatik drenajla vücudumuz, makrofajlar oraya geliyor, ölmüş yağ diyor. Çünkü vücut asla kendi içinde ölü bir dokuyu barındırmaz, atar, temizler. Bu ölü yağların da başına bu geliyor. 2-3 ay içerisinde lenfatik drenajla o bölgeden makrofajlar tarafından, kamyoncu onlar, kamyonlara atlayıp götürüyorlar. Molozları döküp getiriyorlar. O bölgedeki yağ kalıcı olarak yok oluyor. Bir daha o bölgede yağlanma olmanız da çok zor ve yaklaşık %20 ile %40 arasındaki o bölgedeki yağların azalmasına sebebiyet veriyor ve sırf bu özelliğinden dolayı işte deriye hasar vermeden yağı o bölgeden öldürmek ve uzaklaştırma yoluna biz cool to feed ya da işte soğutarak, dondurarak o yağlardan kurtulma yöntemi diyoruz ve bununla ilgili FDA onayları var. FDA onayı almış. Yani bu teknoloji ne kadar güvenilir? İşte FDA onayı alacak kadar güvenilir. Hiçbir zararı yok. Dünyada böyle FDA onaylı yalnızca bir tane teknoloji var ve yaklaşık 100 tane de bu teknolojinin kopyası var. Ama hiçbir bu teknolojiye ulaşamıyor. Genelde her şeyi aynı yapmışlar, bilmem ne yapmışlar ama işe yaramıyor. Kaç seans yapılıyor hocam bu? Bu yani bir seans yaparsınız, bakarsınız, memnun kalmazsanız 2-3 ay sonra isterseniz bir seans daha yapabilirsiniz. Ama 2-3 ay beklemeniz gerekiyor. Çünkü o bölgede ölmüş o yağlar bir uzaklaştırılsın, bir sonucu bir görelim. Sonucu gördükten sonra gerekirse bir seans daha yapılabilir. Özellikle gıdıda çok başarılı. Ben gıdıma yapmıştım. Çok başarılı olmuştu. Evet. İşte armut ya da ayva göbeği dediğimiz göbek çeşidinde, özellikle kol altı sarkmalarında bu tuzluk, hani tuz dökerken sallanır ya böyle, ondan çok rahatsız olurlar. Orada çok etkili çünkü aynı zamanda deride sıklaşma da yapıyor.
Hem yağı yok ediyor hem deride sıklaşma yapıyor. Şimdi liposuction yapsak, yani yağı kanülle oradan, o bölgeden alsak, deri anında folloşlaşıyor. Yani deri sallanmaya başlıyor. Halbuki yağlıyken sallanmayan içi boşalınca ne oluyor? Çok sallanıyor. Sarkıyor. Burada tam tersi, bu ameliyatsız liposuction'da tam tersi, deri de sıklaşıyor 2-3 ay içerisinde. O bölgedeki %20-40 oranındaki yağdan da kurtuluyorsunuz. Yani ameliyata gerek kalmıyor ufak tefek yağlanmalar için. Ama kocaman göbeğiniz var, iç organ yağlanmanız da var, kocaman da bir göbeğiniz var. İşte burada olmaz. Burada olmaz. İç organ yağlanmasında normal cerrahi liposuction bile olmaz. Yani girip bağırsaklardaki yağı mı toplayacaksın? Değil mi? Oradaki karın kaslarının üzerinde, derinin altında, orta bölgesindeki yağlanma varsa liposuction'da bu yağlar uzaklaştırılabilir. Yani bir kanül yardımıyla, bir makine yardımıyla vakumlu, oradan vakum yapılarak negatif basınçla törpüleyerek o yağlar liposuction'da alınıyor. Bir sürü de yöntem var. İşte ultrasonik liposuction'lar, bu şeyler var, işte ısıtmalı, yakarak deri şeyler var. Bir sürü yöntemler var. Ama ameliyat olmak istemiyorsanız, ameliyattan korkuyorsanız, o masaya yatmak istemiyorsanız, böyle de kolay bir yöntem var. Yani söylemedi demeyin. Hocam peki bu ameliyatsız liposuction'ın öncesinde ya da sonrasında dikkat etmemiz, yapmamız gereken bir protokol, bir şey var mıdır? Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Öncesinde de hiçbir şey yapmanız gerekmiyor çünkü bir kesi yok, narkoz yok. Evet. Hayatınıza nasıl devam ediyorsanız o şekilde devam edin. Sadece 35 dakika sürüyor. Yalnızca şöyle 35 dakikalık bir işlem ama sonrasında o donmuş yağı bir masaj yapıp kırıp bir 5 dakika o yapılan bölge masaj yapmak gerekiyor. Tekrar kan dolaşımı yeniden yerine gelsin ki lenfatik drenaj çalışmaya başlasın. Sonrasında hiçbir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Normal günlük hayatımıza Evet, devam çok konforlu, ediyoruz. çok konforlu, çok aşırı güvenli, konforlu bir durum. efsane Ama dediğim onaylı. gibi yani 360 derece liposuction'ın yerini tutmaz. Çok fazla bir yağlanmanız varsa değil. Ama küçük ayva göbeğiniz varsa Bölgesel olur. Sırtınızdaki problemlerde. yağlanmaları olur. İç bacak olur. Dizlerinizin kenarındaki o Fazla popliteal var. yağlara olur. Gıdınıza olur. Kol altına olur. Erkek jinekomastisine olur. Nereye olmaz? Her yeri saydık galiba. Nereye olmaz? Herhalde şu omuzlarımız Her üstüne olmaz. her yere saydık yani. Liposuction yapılacak bütün bölgelere ama işte oradaki yağ kütlesi küçükse. Çünkü bunun kendi propları, kapları var. Bu kaplar vakumlayarak içine alabildiği kadar yağın %20-40'ını yani ortalama %30 kadarını 2 ay içerisinde kendi kendinize yok ediyorsunuz. Bu da çok güzel. Bu da çok güzel. Bu aralar benim biraz hafif göbeğim çıktı. Kendime yapmayı Bir planlıyorum. ameliyatsız liposuction. Kendime yapmayı planlıyorum çünkü Yaparsınız hocam. yani oturup da kanülle yapılan liposuction'da yani vücudumu deldirmem yani. Erkek veya kadın arasında bir fark var mı? Uygulama açısından? Hiç Hiçbir fark yok. Aynı erkek ya da kadın ikisinin de derisi var. İkisinin de derinin altında bir yağ kütlesi var. İkisinin de yağ kütlesine yapılan işlem aynı. Deriye hiç hasar vermeden alttaki yağ hücrelerini öldürebilen FDA onaylı bir teknolojiden bahsediyoruz. 6 yaş sınırı var mı hocam? Yaş sınırı yok. 18 kendi rızasıyla gelecek işte. Ama şimdi hasta seçerken de dikkatli olmak lazım. Kendi kendine çok az bir sporla gidebilecekse öyle hastaları da Gerek yok. seçmemek lazım. Çok da olmamak lazım. Ama yani artık kronikleşmiş, ne yaparsan yap gitmiyor. Ya da işte gıdıdaki yağı nasıl spor yaparak gidereceksin? Gideremezsin. En Hani zor ne yapılıyor bölge gıdı bence de. bizim estetik camiada ne yapılır? Onlara lipoliz iğnesi yapılabilir, gıdı liposuction'ı yapılabilir ya da bu ameliyatsız liposuction dediğimiz kultufit yani soğutarak, dondurarak yağı yok etme yöntemi yapılabilir. Bence bir gıdı probleminiz varsa, şeyiniz varsa, kombine bir ameliyatta olmayacaksanız sırf onun için gıdı operasyonu olmaya değmez. Çünkü böyle bir teknoloji var. Böyle bir teknolojiyle çok daha konforlu ve çok daha garanti. İyi ki ameliyatsız liposuction var diyoruz o zaman. Evet, Kolaylıkla kesinlikle. kurtuluyoruz Kesinlikle yani hayata yağlarımızdan. kolay tarafından bakmak lazım. Tabii ki yani liposuction yaparak yaparsınız ama bir sürü de risk alıyorsunuz. İşte Kesinlikle. komplikasyon,
narkoz alacaksınız, Hastane yatışı, ameliyat giriş çıkış, falan. bütçe, Gerek yok. bütçe de aynı 35 dakikada gıdınızdan kurtulabiliyorsunuz. Evet, çok güzel. Hocam teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. teşekkür ederiz. Efendim, ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Güzel bir gün olsun. Keyifliydi. Evet, bugünkü misafirimiz Doktor Nihat Diki'di. Konumuz ise ameliyatsız liposuction'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, 8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.